Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün bisküvi lezzetinde şahane bir kurabiye tarifim var. Bademli kurabiye tarifi. Üstelik uzun süre bayatlamayan, tezgahın üzerinde cam bir kavanozda kapağı kapalı bir şekilde muhafaza edebileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle alışılmışın dışında farklı bir lezzette, farklı bir kıvamda bir kurabiye olduğunu söyleyebilirim. İçi hafif nemli, üzeri de kıyır kıyır, kıtır bir kurabiye. Denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize ilk önce bademleri kıyarak başlayalım. 1 su bardağı bademimizi bıçak yardımıyla iri bir şekilde doğrayalım. Kullandığım bademler tuzsuz kavrulmuş bademdir. Tuzsuz bademi alıp kendim sonrasında kavurdum. O şekilde hazırladım. Kavrulmuş badem hazırlarsanız çok daha lezzetli olacaktır. Bademlerimi iri bir şekilde kıydım. Şimdi ayrı bir kabın içerisine alıyorum. Uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. Bir su bardağı toz şekerimizi ekleyelim ve mikser yardımıyla yumurta ve şekerimizi güzelce çırpalım. Bu aşamada 5 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Beş dakikanın sonunda gördüğünüz gibi yumurta ve şekerimizi güzelce çırptık ve rengi açıldı. Hemen 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu Türk kahvemizi ekleyelim. 1 paket vanilya ve 1 paket hamur kabartma tozumuzu ilave edelim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. 3 su bardağı unumu ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Öncelikle 2 su bardağı unumu ekliyorum. Spatula yardımıyla tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Kurabiye harcım güzel bir kıvam aldıktan sonra son olarak 1 su bardağı unumu da ekleyip tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurumuzun kıvamı biraz hafiften ele yapışan kurabiye hamuru olacak. Tıpkı çatlak kakaolu kurabiye gibi veya limonlu çatlak kurabiye gibi. Hiçbir şekilde endişelenmeyin. Avucunuzun içerisine hafiften un alıp şekil verirken unlayarak yaparsanız çok kolaylıkla yuvarlak şekli verebilirsiniz. Buzdolabında hiçbir şekilde kurabiye hamurunuzu bekletmenize gerek yok. Bu şekilde tüm malzemelerinizi ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırın ve hemen yağlı kağıt serili fırın tepsimizin üzerine kurabiye hamurlarımıza şekil verip yuvarlayarak fırına verebilirsiniz. Kurabiye hamurumuz da hazır. Kavrulmuş iri bir şekilde doğradığımız bademlerimizi kurabiye hamurumuzun üzerine ekleyelim ve elimizle güzelce karıştırıp yoğuralım. Kurabiye hamurumuzu karıştırdık. Gördüğünüz gibi yakından kıvamı bu şekilde hafif ele yapışan bir kıvamda olacak. Çok lezzetli, çok farklı bir kurabiye tarifidir. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak yuvarlak şekil vererek dizelim. Aralıklı bir şekilde diziyoruz ki sonrasında bardakla ezeceğimizden dolayı birbirine kurabiyelerimiz yapışmasın. Bir kasede unumu hazırladım. Hafiften elimi unluyorum ve kurabiye hamurumdan parçalar alarak avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Kurabiyelerimizi tepsimize dizdikten sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi 10 ila 12 dakika aralığında pişirelim. Mutlaka kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyelerimiz piştikten sonra bir bardak yardımıyla kurabiyelerimizi ezelim.
Bu şekilde ezdikten sonra üstü kıtır, içi hafif nemli olan bir kurabiye elde edeceksiniz. Dilerseniz içinin nemli olmasını beğenmezseniz veya hoşlanmazsanız tekrardan bardakla ezdikten sonra bu aşamadan sonra fırınınızda 1-2 dakika kadar daha bekletin. İç dokusu da çok güzel bir şekilde pişmiş olacaktır. Şimdi hemen sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu kurabiyelerimizin göstermek istiyorum. Gerçekten tam kahve yanı kurabiyesi, bademli, Türk kahveli muhteşem bir kurabiye tarifi. Yakından da gördüğünüz gibi şahane oldu. Alternatif olarak badem yerine cevizle de yapabilirsiniz. Cevizle Türk kahvenin uyumu da gerçekten çok güzel. Ya da kavrulmuş fındıkla da yapabilirsiniz. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini açınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.